Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Gene Çaylıkdüzü'nde çok esrarengiz, değişik bir video yapacağız Eşref abiyle beraber. Eşref abi beni bayağı bir yordu. Poyraz da beni. Avdan geliyoruz. Avdan geliyoruz dediğimiz şu. Tüfekleri aldık. Gittik doğada bir dolandık. Bayağı bir gezdik ama. Abi sen idmanlısın. İdmanlı olmadığımı şu an anladım abi. Sen çünkü patır patır çıktın. Ben arkandan gelirken yoruluyordum. Ama abim ben sana... Sen çok terlemedin. Ben Yok. su gibi oldum. Ben hiçbir şey yok. Ve de sen sosyetik avcısın. Evet. Yazık ayakkabıyla ava geliyor. Eşref abi tam çizmeyle, her şeyle geldi. İşte. Ben bildiğin gibi bu şekilde geldim. Abi, ama çok güzel oldu. Acayip hoşuma gitti. Sen dua et ki avcılar bizi vurmadı. Avcı. Yani bizim işimiz aslında avlanma değil. Biz öyle keyfi çıktık. Öyle dolanmak, hani yanında tüfekle gezmek bir daha böyle bir hava veriyor. Daha değişik oluyor. Ya tabii ki Ömer. Aha, çok iyi. Acayip güzel oluyor. Poyraz'ım, hayvanlar geldi. Biz ne yapıyoruz? Hayvan böyle geçti. Biz bu tarafa atıyoruz. Avcı diyor ki vurdun mu? Ya işte kaçırdık. Ya biz amacımız av değil. Zaten vurulman da zaten. Biz zaten abi şöyle, ben hiçbir hayvana şöyle imkanım varsa. Kesinlikle. Mesela ne yapacaksın? Çulluk mu vuracaksın? Çulluğun canı bu kadar. Senin attığın mermi parasına gidip tavuk alabilirsin. Her şeyi yaparsın. İmkanım var. İmkan varken yapılmaması lazım. Yani avlanmak zaten caiz değil. Ömer, çünkü her şey var abi piyasada. Ne dedim ben? Bu yaşıma kadar ben daha bir tane kuş vurmadım. Ama avdan geri gelmedim. Av demek benim için, ben tüfeğimi gezme demek. Armam, aşımak, mermilerim cebimde. Adı üstünde gezme. Gezme. Benim amacım gezme. Biz bu görüntüleri de gündüz gözüyle gittik gezdik. Görüntüleri Poyraz'ın kanalından izleyebilirsiniz. Sırlar Kitabı kanalından. Poyraz çekimler yaptı. Oradan bakarlar. Çekimlere bakabilirler. Ama güzel oldu. Evet abi, güzel oldu. Bugünkü videomuzda bir davet var. Davetimizde şöyle bir şey var abi. Davette 3 okların olduğu bir yer var. Yani davetin üstünde oklar var. Ben daha doğrusu şöyle tahmin ettim. Ya Kızılderili zamanından yapılan bir şey, bir davet. Ya da bilmiyorum, hani o okların ne anlamına geldiğini anlamadım. Davette şeyler var. Ok şeyleri var, işaretler, yani 3 tane ok var böyle. Geldi mi göreceğiz bakalım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim bir davet. Bilmediğim davet olduğu için de şimdi davetini yapmam lazım. Çünkü her yaptığım daveti not alıyorum. Kitabı yaptığımız için yeni kitaba da aktarıyorum. Geldiğinin ismini, cismini o şekilde yapıyoruz. Şimdi Müslüman mı değil mi, ölmüş mü, kalmış mı, hiçbir şekilde haberimiz yok. Bizim için de sürpriz olacak. Ben hiçbir davetimi çekimsiz yapmıyorum. Hep ilk davetleri yapıyorum. Mesela onu önceden çağırma şansım yok. Çağırma şansım şöyle. Çağırırım ama bunu da bir kereden de çekime alayım diyorum. Yani. Bütün davetlerim öyle. Şimdi ne gelecek? Sizinle beraber ben de ilk defa görüyorum. Eşref abi de ilk defa görüyor. Ben nereden göreceğim? Ben de tabii ki ilk defa görüyorum. Gelelim şimdi mesela bir önceki videomuza. Bir önceki videomuzda şamanist bir tane büyücüyü çağırdık. Burada Eşref abi son zamanlarında şamanist büyücü son videonun sonlarına doğru artık büyü yapmaya başladı. Büyü yapma, o ortam, o kasvet etkiledi. Eşref abi acayip etkiledi. Bir de şöyle bir şey var. Eşref abi tırpanı hep atayım, işte o şeyi oraya fırlatayım diyordu. Ben abi aman sakın fırlatma diyordum. Son anda da artık tam davetin etkisiyle de bir sıkıntıyla Eşref abi fırlattı. Ben Eşref abiye fazla kızmadım. Niye? Çünkü davet zaten bitiyordu. Olumlu bir cevap vermiyordu ve büyü yapmaya başlamıştı. Bu davetlerin içinde eğer gelen yaratık büyü yapıyorsa, seni da koruman bile olsa seni kötü bir şekilde etkiler. Aslında bu davetler tek kişilik yapılır. Yani benim tek yapmam lazım. Burada Poyraz var, Eşref abi var. Hani onların etkilenme durumları yüzde olarak benden daha fazla. O yüzden Eşref abinin fırlatması bir yandan şöyle iyi oldu. Abi çoğu kişi diyorlar diye, işte oradaki yaratık acaba görüntü gerçek mi değil mi diye soran çok var. Senin fırlattığında Hakan da diyor. Hakan diyor, ben diyor o şeyde büyütüyor ya, programla büyütüyor. Diyor oran diyor geldiğini ve yaratığın içinden geçtiğini gördüm diyor. Yaratık zaten onu gördükten sonra kayboluyor hemen. Yani onun tam yoldayken kayboluyor. O yüzden diyor abi tam gerçekten Eşref abinin atmasıyla aslında bir deney yapılmış gibi oldu. Senin yaptığın gerçekten güzel bir deney oldu. Bir kişi olumsuz bir yorum yaptığı zaman şöyle şuna kızıyorum. Aradan 100 kişi daha arkasından aynı yorumu yapıyor. Ya sürü psikolojisine uğramayın. Yani kendinizi, o öyle bir yorum yazmış. Olumsuz olmayın ya. Biraz olumlu olun. Bir insan yapıcı olması lazım. Hani böyle diyebilir. Eşref abi çok mu etkilendin? Onu fırlattın, doğru değildi diyebilirsin mesela. Normal bir eleştiri değil mi? Ama sen orada yok Eşref abi gelmesin, yok şöyle olsun, yok. Biz sonuçta geliyoruz. Eşref abi Allah razı olsun. Hiçbir menfaati olmadan geliyor benimle beraber burada. Bana eşlik ediyor. Hani onunla beraber de muhabbet ediyorum.
Şimdi Eşref abinin gelmediği zaman ben ilk başlarda tek gidiyordum. Bana diyordunuz yalnız gitme. Çünkü bu tür işler sakıncalı işler, zor işler. O yüzden abi Allah razı olsun. Ben senden Allah razıyım. razı olsun. Forumların çoğu şu. Tam gelen sonuçta davetle geliyor. Hani biraz Eşref abi dikkat etse falan ama bazı biliyorum birkaç kişi de bize abone olmayan yani bizim aileden olmayan kişiler Onları de çok biliyoruz. yazmışlar. Onları çok biliyoruz. O yüzden ben de diyorum hani biri yanlış yazdı mı öbürü düzgün şeyi yazsın. Çünkü şöyle bizde ben yorum silmek istemiyorum. Sildirmek de istemiyorum. Diyorum ki eleştirini düzgün yap. Ahlaki şekilde de eleştirini yaparsan yorum silmeye hiç gerek yok. Ömer'im. Biz de o zaman videomuza geçelim hemen. Geçelim Bir an kardeşim. önce çağıralım. Ne gelecek bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Sen bunu bak bugün Poyraz'ın da şahit. Hiç sormadım. Yine sormadım da. Geldiği zaman göreceğiz. İlk defa bak yine burada soruyor. Evet. Kamera karşısında söylüyor. Tamam sor. Hayır. Şimdi öğreniyorum. Sorduğum bu. Öğrendim bu işte. Şimdi soracağım da He. gerçekten ne bu? Kitapta ne yazdı? Abi kitapta fazla açıklaması yok. Ama ben eski bir yaratık olduğunu yani eski bir davet olduğunu anladım. Hı. Artı oklar var. Okların ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne okla mı gelecek? Mızrakla mı gelecek? Bir asker mi gelecek? Hiç bilmiyorum. Şimdi davet edip göreceğiz. O şekilde bir bakacağız. Bir de bu davetlerde şey var. Benim okuduğum bazı şeyler var. Böyle koruyucu şeyler var. Koruyucu dualar var. O dualar olduğu zaman bunlar biraz daha dizginliyor. Sanki önlerine işte bir set çekiyor. Hı. O yüzden farklı. Yani olduğu gibi görülmüyor bunlar. Biraz daha şey oluyor. Hani güçsüz oluyorlar daha doğrusu. Vef de var üstümüzde. Bakalım ne gelecek duruma göre Bunlar abi. zaten o vektör olmasa bizim Evet. halimiz ne olur abi? Aynen. Allah korusun. Aynen abi. Başlayalım abi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve lis semai ve huves semî'l alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve lis semai ve huves semî'l alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve lis semai ve huves semî'l alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan, büyüden, her türlü sıkıntıdan Rabbim İzzeti Celal'yle sizi korur. Şimdi bir bakalım abi gel. Poyraz gel bakalım. Şöyle Poyraz'ım. eve geldiğimizde ben sadece böyle baktık. perdenin açık olduğunu gördüm. Oraya bir bak. Burada eksilen bir şeyler var sanki. Şurada bir şeyler vardı. Burada. Yok abi bu buradaydı da buraya aldık. Tamam biz aldık oraya. Tamam, bitti. Burada bir şey yok. Bir de gelir gelmez videoya geçtik. Hani odaya geçtik. Hakikaten. Dolanmadık. Paldır küldür ha. Paldır küldür. Buraya geçelim. Burası şu perdeyi çekelim. Evet. Ne perdesiydi? İtalyan Milano. Italiano Milano perdesi. Güzel perde. Evet. Perdemiz gerçekten güzel. Şimdi geçelim. Davetimize başlayalım. Ben o zaman davete başlayalım abi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Abi davet açık. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şu an acayip merak ettim. Değişik olan davetler var ya eski olan. Eski olan davetler beni hem heyecanlandırıyor hem de merak ediyor böyle ne gelecek. Acaba Müslüman mı gelecek? Ömer. Hı. Daha önceki davetlerde Hı hı. bu cihaz yoktu. Yok da evet. Konuşuyordu bir sonradan Bir sonra şey yapıyordu. bunları tekrar. Bak dün akşam ama öbür akşam pardon ne zamandı ya? Bir yorumcu yazdı. Hı. Ya hani eski, şimdiki. Ha. Ya çok mantıklı. Eski davetleri. Eski davetleri ben de yapmak istiyorum şöyle. Çünkü Hakikaten. daha önce geliyordu. Ne oldu ne dediklerini anlamıyorduk. Ben onları cihazdan şey yapıyordum. Tercüme yapıyorduk. Hani ses Hı. analizi yapıyordum.
Ses analizi yapıldıktan sonra koyuyordum. Çünkü çekim anında o bir şey istiyor. Mesela Atoza. Atoza beni kuyudan çıkarın, yardımcı olun falan diyordu. Biz onların hiçbir şekilde ben anlamıyordum. Ama şimdi daveti yapılırsa her türlü konuşulur. Mesela Kana Yanif. Kana Yanif Ya konuşuyor, o var anlamıyoruz. ya, o mesleğinden sonra Evet. gördüğüm bir felaket. Yanık yüz. Yanık yüz. Yanık yüz. Çok, ya. evet. Mesleğinden sonra o da tehlikeliydi abi. O da bayağı şeyler söylemiş. Şimdiki lensin gerçekten hem farkı var hem de o zamanki şeylerden daha güzel çekiyor. Artı bir de cihaz da var ya, Hı hı. daha iyi, verimli olur. Algısı o Evet. çok güzel. Evet. Yapalım bunu abi. Yapalım abi. Tek tek yapalım. Ama sen söyle, sıralamada Sıralamada şu an değil. Şu an olmaz da Ha. birkaç video sonra gelmeye başlayabilir. tamam, yapalım. Mesela Atozay'da yapabiliriz. Yapalım. Evet. Yani o zaman Çok güzel fikir abi. beraber yaptıklarımızın hepsini tekrar bir daha yapalım. Tekrar bir daha çağıralım, evet. Meşide muhteşem bile olur. bu cihaz yoktu. Meşide de yoktu. Ha. Meşide sonradan vardı. En son videoda En vardı. son videoda vardı tabii. Ha. Meşe'nin ilk videosunda yoktu. İkinci videosunda cihaz gelmişti. Vardı. Anladım. Onu da özledik zaten ya. Evet. Gerçekten çok özledim. Harbiden özledik abi. İnşallah hayırlısı, onu da davetini yapacağız. Evet, davetini yaparız abi. Meşe güzel bir şey. Çünkü bazı Güzel bir karar. bilgiler var. Alamadığımız bilgiler. Aynen. Onu inşallah Meşe'den alacağız. Var mı Poyraz? Abi hiçbir şey yok. Yüzde buradan gidiyoruz. Ne hikmetse şöyle bir şey var. Biz buradan o tarafa gidince, buraya bakınca burada hemen çıkıyor. Işığın verdiği bir şey de olabilir. Etki. Üçümüzün verdiği etki de olabilir. Ama orada değiliz. Şimdi davet çok değişik bir şey. O bağlantıyı, o enerjiyi çözemedik. O enerjiyi bir şekilde sağlam bir tane gelenle çözmemiz lazım. Yani sormamız lazım. Mesela Ama Ömer, Aruhan gibi olabilir. çok güçlü olanlar da Müslüman, kafir hiç fark etmiyor. Evet. Gücü yerinde olanlar da orada çıkıyor. Cebut da orada da çıkıyor. Abi Arhan da orada çıkıyor. onun farklı bir şey vardır. Var. Farklı bir sebebi vardır. Yalnız bir tek mesleğin burada hiç çıkmadı. Mesela hep çıktı. orada çıktı. Bak O, bu da o şey. mendebur hep orada çıktı. Ben ne kadar hesaplarsam hesaplayayım. Burayla oranın arasındaki ilişkiyi çıkaramadım ortaya. Bir arkadaşımız sormuş, Aruhan da diyor. Hani geçen dedim ya, Aruhan bile bize net bilgi vermiyor. Bir arkadaş sormuş, diyor ki hani Aruhan neden net bilgi vermiyor? Ben bazı şeyleri sorduğumda Aruhan önce bakıyor, kayboluyor, gidiyor. Hani Ama belki vermesi sağlam, sakıncalı. mı? Belki bilgi vermesinin bir sakıncası var. Belki o yüzden vermiyor. Bir şeyler var, bilmiyoruz. Yani sakıncası şu mu? Acaba biz gene yaparız diye hani insan Yok, onunla alakalı değil. Çok farklı bir şey abi. Çok değişik. En basit şeyleri de bazen öyle yapıyor. Ama boyutta konuştuğumuz zaman çok güzel. sen ben gibi konuşuyor. Her Çok şeyi güzel. söylüyor. Belki davetle alakalıdır. Olabilir. Belki o an söylüyor, ben duymuyorum. Yok. O da olabilir. Ama sen yüzde zaten görüşüyorsun Ömer. Tam yüz yüze görüşüyorum. Yüz yüze görüştüğüm zaman mesela şey olmuyor abi. Sıkıntı Her oluyor, şeyi değil mi? söylüyor. Tabii. Çekimlerde böyle bir eksiklik Öyle. oluyor. Bunlar da biliyor. Hı. İnsanların bunu izlediğini biliyor. Evet. Acaba ondan mı? Olabilir abi. Sonuçta çekim yapıyor. Yani- Çekimi bilmez mi? Bilir. Biliyor. Bilmez mi canım? Evet. Ha belki izleyenlerin içindeki şeyler Ondan mı? ondan olur. Ondan olabilir. Aynen ondan olabilir abi. Aklıma geliyor benim. Doğru abi. Çünkü bu yayınlanıyor. Herkes izliyor. O sorduğumuz şeyler bazen söylemek istemeyebilir. Mesela şöyle bir misafir gelmiş oturuyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama onlar var diye söylemek istemiyorum. İşte. Sen bana bir cevap veriyorsun. Bir şey soruyorsun. Ben sana bir cevap verirken net söylemiyorum. Hani orada şu da vardı demiyorum da sen bana diyorsun işte mesela gittin mi Çaylı Tuzlu'na? Ben de buraya geldiğimde birilerini gördüm ama yanındakiler var diye gittim abi gittim geldim sıkıntı yok dedim sana. Buyur, Her şeyi anlatmadım. o kadar. Bak olabilir. Kısa ve net. İşte. Evet. O da Arhan'a demek ki onu yapıyor. Aynen. Yapabilir abi. Oraya geçelim mi? Ben bir bakayım Poyraz. Evet, Işığı falan bismillah. ayarlayayım. Poyraz yoruldun ha. Sen de suyun çıktı. Evet Ömer abi. Ormanda şeyde. Ama Poyraz güzel tüfek taşıdı sonradan ya. Taşıyor. Tabii. Ama namluyu bize çeviriyor. He. Bakalım da ne Alışacak, gelecek alışacak. acaba. Evde oturmakla bu iş olmuyor. Ben şöyle kısacağım bakalım hele. Oradan birden çıkacak şimdi. Ne geleceğini de bilmiyoruz ya, biraz da o bize heyecan yapıyor abi. Geçelim kaç ya? Ama Geçelim. çok tam da bilgi yok dedin ya şimdi. Biraz ne yapalım? Karşıya mı şimdi? Karşıya geçelim. Tamam hadi gel. Poyraz gel.
Ha, tam bilgi olsa Aynen. Geç. hangi Bol Olcu'dan mı kitabından? Yok abi bu benim eski arşivim var bir tane. Ha, Ha. oradan. Evet abi. Abi gelmiş bak. Ömer Dur abi bakayım. gözleri kırmızı gelmiş. Aynen kırmızı gözlü Poyraz. Poyraz gel abi. Dur abi Poyraz orada dur. Abi sen de fazla yaklaşma ben. Yaklaşayım. Sonuçta ilk davet. Daveti sahibi. Abi şu tipe bak. Hoş geldin. Maksum Metina. Müslümanım. Ne dediğini anlamadık. Abi cihaz çevirmedi. Maksum Metina. Anlamadım. Maksum Etiman. Dilimizi biliyor musun? Bilmen gerek. Dilinizi biliyorum. Bu davet neden ola ki? Senin davetin bizim elimizde mevcuttu. Bendeki bir kitaptan yaptım bu daveti. Beni şimdiye kadar kahinlerden başka kimse çağırmadı. Kaç yıl oldu? Çok uzun yıllar oldu. Ben diyeyim 3500 yıl olmuştur. Yok oldu. Allah Allah. Bu ne ya? Peki seni çağıranlar kimlerdi? Beni çağıranlar tapınak kahinleri. Nerenin tapınak kahinleri? Mısır'ın tapınak kahinleri. En son beni onlar çağırdı. Siz de tapınak kahini misiniz? Hayır, biz tapınak kahini değiliz. Bizler Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Poyraz. Bir kere bile İyi saldırdı. Of. İyi saldırdı. Hayır, Müslümanız deyince saldırdı. Demek ki Müslüman değil. Tapınak kahinleri çağırıyormuş buna. Adı üstüne 3000-4000 yıl diyor. 3000 3500 yıl. O zamanlara mı denk geliyor? Aynen. Tabii ki. Mısır'ın tapınak kahinleri. O zaman Firavun'un zamanı dayanıyor. Firavun zamanı. Bir nevi kafir. Değil mi? Aynen abi. Putperesttir o zaman bu. Acaba ismini öğrenebilirsek. Şimdi önce bir şey yapalım abi. İletişim kuralım. Bizi farklı bir şekilde tanıyor şu an. İlk defa daveti yapıldı. Tapınak kahini değiliz ve Müslümanız. Bize saldırma şeyi odur. Davete gelen davetli. Seni çağırmamızın sebebi. Kötü bir niyetimiz yok. Tamamen seni tanımak için çağırdık. Tapınak kahinleri şu an yoklar. Tapınak kahinlerinin olduğu zamanda değiliz. Bizim şu anki zamanımız çok ileride. Niye tarihi bilmiyorum. Abi ne bileyim. Size tapınak kahini mi diyorsun? Tapınak kahini. Ya. Halen vardır tapınak kahini. Tamam da belki de Var mıdır? Ömer. Olabilir de abi. Abi tapınak kahini. Olmaz ki abi. O Tapınaklar şey- var şu an gene tapınaklar. Çin'de falan vardır. Hindistan'da. Ama Mısır diyor bu. Mısır diyor. Mısır'da tapınak kahini yok şu anda. Yok. Belki diyor bunun hani halen o zamanda mı kaldı bu? Ben de onu diyorum işte. O yüzden tarihi bilmiyordur. Belki de tarihle ilgisi yoktur abi. İlk defa davet edildi ya kendi boyutunda. Bizim amacımız duyuyordur bizi. Kesin. Bizim amacımız seninle iletişim kurmak. O zamanlar neler oldu bize onları anlat. Tapınak kahinleri senden ne istedi? Poyraz karşıya bak abi sen. Tapınak kahinleri senin ne yapmanı istedi? Sadece bunları bize söyleyeceksin.
Bizim niyetimiz sana zarar vermek değil. Abi bu var ya, herhalde öyle bir şey hissetti ki tam yerinde bir davet olmuş. Mısır tapınak kahinlerinin cini. Neler söyleyecek ama şekli meklini gördün mü? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sesi söylemene gerek yok, gene duyuyor. Söyle. Bu belki çok uzun zamandan beri, bin yıllardan ve bu zindanla. Çünkü en başta sana Acaba kitli midir diyorsun? acayip konuştu. Cihaz bile çevirmedi. Evet. He. Ne dedi orada ya? Meksuma. Maksi bir şey dedi ama Cihaz, sen dedin onu. cihaz çevirmedi. Olduğu gibi yazdı. İsim miydi acaba o? İsim oldu mu olduğu gibi yazıyor cihaz. Belki de o zamandan kaldı bu. Olabilir. Her şey olabilir. Dur bakayım bir daha gelsin. Ama Firavunlar zamanı oldu belli. Dur be kızım. Tabii. Firavun zamanından olduğu belli abi. Belli. İsmini bir öğrenim. Dur bir ılımlı konuşursak var ya çok güzel şeyler anlatacak. Bunu Bu var ya abi. Bu var ya çok bilgilidir ha. Abim olmaz mı? Acayip bilgilidir abi. Olmaz mı? Eğer ki o zamanlar tapınaktaysa bundaki bilgi kimsede yoktur. Evet. Şimdi diyeceğim tapınak kahinleri ne yapıyordu? Ne ediyordu hani? Sen onlarla ne yapıyordun? Hepsini soracağız. Hı hı. Ulan bir de bize Firavun'u anlatıyor mu var ya. Of. Daha da var ya. Abi acaba din değiştirmiş mi acaba? Halin hiç şey olmaz. zannetmiyorum. Gel abi. Görüşüm o. Gel abi gel. Davet yeni ya. Poyraz. Gelir şimdi gel abi. Gel. Gel abi. Geç abi. Poyraz. Basma. Bekleyelim bakalım. Çıkacak inşallah. Ha çıkmış. Çıkmış abi dur. Alttan. Davetin bir tane hükmü var. O hüküm bendedir. Tamam şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sen tapınak kahinleriyle çalıştın. Ben seni sadece bilgi için çağırdım. Senin o yanlarına gittiklerin kahinler şu an hepsi birer ölü. Onların ölmüş olduklarını biliyorum. Ben şu ana kadar hiç çıkmadım. Hiçbir şekilde görülmedim. Mısır'ın kahinleri senden ne istiyordu? Benden istedikleri apaçık ortada. Kahinler ne ister? Kahinlerin istediği sadece bilgiler. Bunlar para karşılığında benden bilgi alırlardı, başkalarına satarlardı. Bu bilgiler üzerine kendileri tapınağı güçlendirirlerdi. Taptıkları puttan heykeller, içlerindeki gizemli ruhlar sayesinde olur zannederlerdi. Ben de bunun bir parçası oldum. Ömer bunların parası. Otursana abi. Geride durun abi. Çok yaklaştınız. Merak ettim. Göremiyor. Anladım. Demek senin söylediklerini para karşılığı satarlardı. Evet, bu para dediğim altın. Allah Allah. En son hangi tapınak kahini seni çağırdı? En son Mısır'ın kentinde bir tapınak kahini vardı. Çok yaşlıydı. Sakalları 1 metre vardı. Sapsarı sakalları vardı. Hiçbir inancı yoktu. Sadece işi gücü büyü yapmaktı. Beni bu çağırırdı. Kendi ağzınla söylüyorsun.
Hiçbir inancı yoktu. Senin inancın ne? Benim inancım Güneş'in oğluna taparım. Güneş'in oğlu mu? Evet, Güneş'in oğlu. Güneşin oğlu ne ya? Güneş'in oğlu. Ne diyor bu? Güneş'in oğlu mu? Güneş'in oğluna taparım. Güneş'in oğlu. Böyle bir din var mı ki ya? Ben ilk defa duyuyorum. Güneş'in oğluna taparım. Belki bunların kendi alemine bir üstün biri var da güneşin oğlu mu diyorlar ona. İsmi öyledir belki de. Yani onun anca öyle olur. Aynen. Kap gibi bir şeydir bak. Lakap gibi olabilir mi? İşte, evet onu demeye çalışıyorum ya. Lakap Güneş'in gibidir oğluna yani. taparım. Biz daha hiçbir duymadık biz güneşin oğlu diye. İlk defa Evet, duyuyoruz. Güneş'in oğlu. Ben de ilk defa duydum mu? Güneş'in oğlu. Abi Güneş'in oğlu vardı sanki ya. Eski taptıkları şey var ya. Güneş tanrısı, Güneş'in oğlu. Tamam güneş tanrısı var. Onu Tamam. biliyoruz ama güneşin oğlunu ben ilk defa duyuyorum ben. Hani kitapta bile hiç Şurada bir öyle bir firavun var mıdır acaba? bilmiyorum ki ilk kitapta böyle, hani güneşin oğlu olarak bir isim bile ben duymadım. Hani öyle bir yazı bile okumadım. Hiçbirinden. Evet. Yo, ben de hiç denk gelmedim Güneş'in oğlu. Bu o zaman dinsiz mi? Ömer, onlara hizmet ediyor. Herhalde dinsiz. Allah Allah. O tutup da Allahu Teala'ya Hayır. takdim demedi yani. O zaman çok yaşlı abi bu. 3500 öyleyse. Tabii. Belki de bu evrim geçirdi. Bilmiyorsun ki. Şöyle bir şey var. Diyor ki 3500 sene önce tapınak kainleri en son 3500 sene önce davete gelmiş. En sonu da bak. En son. En Kendi o zaman kaç yaşındaydı? 500 yaşında olsa şu an 4000 yaşında. 500 yaşında olma şansı yok. O yaşta oranın alemini, buranın delikanlısı. Genci. Olabilir abi. Belki o zaman. Çünkü bunlar şöyle. Bunlar yetişkinlik şeyine geldi mi artık görev yapabiliyor. Acaba yaşları da farklı mı? Mesela şöyle. Onlarda yaş belki çift çift atıyor. Yani Onu- 6 aydan 6 ay 1 yıl. İşte onu ben sana defalarca söyledim işte. Onu bilemiyoruz işte. Onu bir türlü öğrenemedik. Ben dedim ya onların bizim bir yılımız acaba onların yılını nasıl? Onların belki bir haftası mı bir yıl? Ama Bir ben bir ayını davette de biliyor. şöyle sordum. Sizle aynı dünyayı yaşadığımız için bizim için Evet. de yıllar aynı demişti. Dedi. Onu Bir ben de davette de biliyorum. öyleydi. Acaba onların kanununa göre tamam bizim bir günümüz onlarda da bir gün. Evet. Ama onlarda bir gün sabahla öğlen arası bir günse ya da günün şöyle gündüz bir gün, gece bir gün, 2 gün Veyahut da öyle görebiliyor onlar olabilir. da bizim bir ayımız onların bir yılı mı? Olabilir. Ya da bizim 10 günümüz onların bir yılı mı? İşte Hayır yok öyle değil de şöyle olabilir mantıklı olarak mesela. Bir gün bir gece gündüz zaten 24 saat. 24 saat ikiye bölüyorlar. Onlarda 12 saat gündüz olan mesela bir gün, gece 12 bir gün. saat bir gün. O, Ya- da, o da olabilir. Olabilir. Ama Ömer öyle de olsa Abi çünkü gece onların zamanı ya. tamam da abiciğim öyle olsa 100 yıl ikiye bölsün 200 yıl yapar. 3500 olsa Abi 1750. işte. 1750 yaşında Ha, olur. biz insanoğluna göre 1750 yaşına o tekamül ediyor. İşte bu kafa çok karıştırıyor. Neyse yaşıyla ilgili şeyimiz yok da. Takılmayalım ama Evet, takılmayalım da. bizim o zaman Yalnız bunu tek şey yapma. Hani Firavun hangi Firavun'u görmüş bu? hangi firavun evet. Güneşin oğluna taparım demesi beni şaşırttı. O benim hepten kafamı karıştırdı. Şimdi bir daha soracağız. Sor bakalım. Ters köşe yapayım bakayım buna. Ha belki bunu güneşin oğlu dediği bizim dilimize şu anki zamanda belki başka bir isimle kitapta yazıyordur. Olabilir de. O vardır. Belki taptıkları şöyle bir şey vardır abi. Taptıkları bir put vardı. Putun ismi Güneş'in oğluydu. O da olabilir Heh. bak. O da olabilir. Tamam. Bak belki şu an bizi duyuyor. Zaten Aynen duyuyor. dediğimiz de belki olabilir ha. Ne olur Poyraz? Hareket etsin. Bir şey yok Eşref abi. Poyraz gelin abi oradan buraya bakalım. Öyle yapalım. Zaten burada çıkıyor zaten. Gel abi. Gel abi. Gel. Burada bekleyelim bakalım. Zaten orada çıkıyor. Evet. Poyraz.
Gördün mü? Yüzünü net gördün mü? Gördüm Ömer abi. Baktım bir ara. Bir sefer baktım zaten. Demişsen çok yaklaştım. Tam bir şey yapamadım. Sonra kendimi geri çektim. Hı hı. Ben şöyle saldırı diye şey yapayım abi. Sen diyorum biraz geride dur. Yok, Poyraz ama buradan hiç gelmedi. Burada duruyordu o. ben zaten geride duruyorum sana. Çünkü yakından zaten göremediğim için Ha, yani bir yarım metre 70 santim geride duruyor. O zaman hani net görebiliyor. evet. Ama çok yakına geldim zaten göremiyor. Allah Allah. Tapınak kaininin anca bu kadar şans olur abi. Tam adamını çağırmışız. Tapınak kaininin cini. Kainlerin yaptıkları şeyler bunlar söylüyor. Adamı demem mi? Yaratığı çağırmış. Yani. Yaratık. Tam yerinde bir yaratık. Ömer, bu acaba Musa peygamberi görmüş müdür ya? Eğer Görmüştür. Görmüştür. onu gördüyse Musa peygamber çok eski değil mesela. değil. 3500 yıl geriye gidersen Bir de bunun o zaman bak 3500 yıl önce göreve başlamış. Hani 500'de 1000 yaşında olsa 4500 yaşına tekamül ediyor. Demek ki gördü. Ama tabii Musa peygamberin böylelerinden zaten işi olmaz, o ayrı bir şey. bunlar tapınakta ne yapıyorlarsa zaten Hz. Musa da çok uğraştı bu Firavun'la, tapınak kainleriyle. Çok aşırı uğraştı. Hz. Yusuf da çok uğraştı. Hepsi uğraştı. Ama bunlar bildiğinden geri kalmadı. Hz. Yusuf zamanında Hz. Yusuf vefat ettikten sonra onlar tek tanrılı dine önce inandılar. Hz. Yusuf varken bir de o zamanın Firavun'u varken. Hatta ne diyorlardı? Akhenaton. Akhenaton öldükten sonra tekrar putlara tapmaya başlamışlar. Çünkü o zamanki askeri güç putperestmiş. Tekrar sapıklık dönemine tekrar Ha, geri çok döndüler. çok çabuk dönmüş. Yani Hz. Yusuf'tan sonra çok çabuk dönmüş. O yüzden şu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gücü burada anlaşılıyor. Ve rahmeti burada anlaşılıyor. O kadar büyük bir rahmet ki hani alemlerin sultanı diyoruz ya. Bak ne zaman olmuş? İşte 1445-1446 yıl olmuş. Halen İslam güçlü, yani İslam yayılıyor. Hani hemen arkasından tekrar putperestliğe dönülmemiş. Ya Ömer'im, bütün peygamberler, 124 bin peygamber hep kabilesine inmiş. Evet. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allahümme salli aleyhi ve sellem. O Şöyle kainatın- bir köye bile inen peygamber olmuş ha, köye. Tabii. Köye inen olmuş, mahalleye inen olmuş, bir aileye inen olmuş. İnanılmış. Sadece bir aileye peygamberlik yapıyor. Ama peygamberimiz kainatın peygamberi. Evet. Gözükmüyor değil mi? Ama abi Şu an ben de görmüyorum da biraz bir gene. tane de görünmüyor. Ne hikmetse ışığı alınca bir şekilde bir bakıyorsun çıkıyor. Bekleyeceğiz Ömer. Bekleyeceğiz abi. Ömer bunun suyundan gidersek var 10 numara. Aynen abi. Ne oldu? Abi şu kablo ne? Ne kablosu? Bak abi bu kablo daha önce yoktu sanki. Vardı abim vardı. Var mıydı? Vardı, olmaz mı? Sanki biri bırakmış gibi Yok, geldi bana da bilmiyorum. Zafer abi inşaatta kullandı kablo işte. Ha. Buraya attı. Hep burada o. Abi geçelim ya. Poyraz. Gel Poyraz'ım gel. Gel abi gel. Abi şu işe bakar mısın ya? Işıkta niye öyle? Bu saldırmasın da. Yok. Bununla konuşalım. Ha işte. Poyraz onu dikli abi. Bunu. Abi geride durur. Sakın yaklaşmayın. Çıktı mı? Ha çıktı. Ömer abi sanki saldıracak. Öncelikle hoş geldin. Ben size gelmedim. Sen beni çağırdın. Tamam, ben seni çağırdım. Ben şimdi sana şunu söyleyeceğim. Eğer farkına varmışsan ben sadece bilgi amaçlı seni çağırdım. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sor. Biz hangi yıldayız? Evet. Yıl mı? 2025. Bu neye göre? 2025. Hz. İsa milattan sonrasına göre. Yani Hz. İsa'nın göğe yükselişinden sonrası. Ondan bir de öncesi var. Benim aklım almadı.
Senin bunu bilmen lazım. Sen bilmiyor musun? Yoksa bize dalga mı geçiyorsun anlamadım. Sen her şeyi bilmen lazım. Ben bilmiyorum. Sebebi ne? Tapınak kahinleri beni bir fanusun içine kilitlediler. Ben halen oradayım. Ondan sonra beni kitleyen kahin öldü. Ben öldüğünü hissettim. Çünkü bir daha beni açan olmadı. Şu an ben bir fanusta gizliyim. Şu an sen hangi tapınakta gizlisin? Şu an hangi tapınaktasın? Ben Keops piramitinin hemen 500 fersah uzaklığında Mosre tapınağındayım. Bu tapınağın bir alt mahzeni var. Bu mahzende şu an gizliyim. Şu en büyük piramit. Evet, en büyük piramit. Şu an Mısır'ın en büyük piramitinden bahsediyorsun değil mi? Doğru mu? Evet, Mısır'ın en büyük piramidi. Oraya çok yakınım. Bu davet ile kurtulmuş olduğumu ümit ettim. Ama öyle değilmiş. Sen kurtulmak için ne istiyorsun? Yani kurtulabilir misin? Beni davete çıkaran beni o fanustan da çıkarabilir. Yani bunu yapabilirsin. Seni çıkarmak acaba akıllıca bir şey mi olur? Yoksa yanlış bir şey mi olur? Bunu bilmiyoruz. Çünkü sonuçta bize saldırdın ve kahinlerle çalıştın. Kahinler artık yoklar. Kahinlerin hepsi öyle. Kahinler yok ama sen varsın ve karşımızdasın. Doğru değil mi? Doğru. Allah Allah. Gitti. Keops tapınağı. Tapınak diyorum ya. Keops piramidi. Ömer. Ömer. Dinle beni abisi be. Ne? Bunu çıkar. Dur abi öyle çıkarılmaz hemen. Anlaşmayla. Mısır'ın en büyük piramidinin herhalde tahmini böyle birkaç kilometre uzağında. Ömer. Acaba halen duruyor mu o tapınak? Acaba tapınak duruyor mu? Tapınak eğer yok olmuşsa bile Çölün altındadır, kumun çölün altındadır. altındadır. Olacak başka? Mahzenin içindedir. Yani Ömer, bunu artık davet edecek hiçbir büyücü yok. Hiç kimse yok. Bu şeyin içinde ne arıyor değil mi? Kavanozun içinde, fanusun içinde. İyi de bu zamana bu nasıl yaşamış? Gidelim abi. Gel. Biraz tuhaf bir şey değil mi? Yanına gidip gelen olmuştur abi. Tamam gizli bir şeyin içinde kilitli de Tamam. yanına gidip gelen olmuştur. Kurtaramıyor, yemek getiriyor, bakıyor. Belki de yani. Öyle tahmin ediyorum, bilmiyorum. Şimdi o kadar 3500 yıl önce çağırmışlar. 3500 yılda ölür. Çünkü bunlar da bir şeyler yiyip içiyor. Ama yaşamasının mümkünatı yok. O zaman demek ki biri gidip geliyor ya da yalan söylüyor. Şimdi yalan söylüyorsa belki onu serbest bıraktık mı bu sefer ne olacak, değil mi? Bir düşünün, bir gizli bir şeyin içinde hapsolmuş bir yaratık düşünün. Bu illaki bir ihtiyacı var bunun, değil mi? Sen kilitliysen bir yere gidemiyorsan o zaman yeme içme de yapamıyorsun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamıyorsun. O zaman nasıl yaşıyorsun, değil mi? Yok ama sen dediğin mantıklı. Bunun yanına o kainlerin başka bir cinleri var ki halen onlar yaşıyor. O cinler bunu halen orada tutuyor. Abi ya tutuyor ya da şöyle.
Bu fanusun içine gizli. Bunu oraya kitlemiş. Bunu nasıl oraya kitlemiş biliyor musun? Eski kahinler şöyle yapıyormuş. Büyücüler daha doğrusu. Bir şeyin içine kilitliyorlar ve her ihtiyaçları oldukları zaman hemen çağırıyorlar. Hemen açıyorlar onu, çıkıyor. Ondan sonra Ama bir daha kilitli. Sonra tekrar şey yapıyorlar. Bir aklı. ya da bu kendi ırkına çok büyük ters düştü. Halen cezalı durumunda. O da olabilir. Bak o da olabilir. Evet. Kurtulmanın peşinde. Olabilir abi. Şu an bir şey bilmiyoruz. Şimdi direkt hemen ilk ifadeyle bir kişi serbest bırakılmaz. Hayır, ilk defa serbest bırakmayacaksın. Bunu bir araştıracağız abi. Bu orada kalması da bizim için iyi değil. İyi değil tabii. Ben O da çünkü vicdanen iyi sonuçta davetini yaptın, geldi ama acaba bu benim kitabı yazan davetini etti mi onu? Hiç etmemiştir. Ama- Kopyayı yazdı, bıraktı. Ama nereden, Mesela- nereden öğrendi de yazdı? Öğrenmiş belki kitabı çoğaltırken, Heh. davetleri kitaplara Bir geçirirken yerden bul, başka bir kitaptan buldu. Aynen. Onu ilave etti. çoğu kitap basanlar, mesela kitap çoğaltanlar kaynakları alıyor, el gözden geçiriyorlar. Tek Onaylanıyor, kelimesi- çoğaltıyorlar ya okumuyorlar. Bak, tek kelimesi insanoğluna hüzün yaptı. Umut ettim dedi bak. Umut. Ki demek ki bunda da bir şey var. Bir kafir, bir yaratık asla umut kelimesi kullandı mı? Kullanmadı. Ama bak bu kullandı. Umut ettim dedi. Evet. Dur hele bir şey yapalım. İslamiyet'e davet edelim. Bir edelim, tebliğ yapalım bir bakalım. yapalım bakalım. Tebliğ yapalım bakalım ne olacak. O zannediyor ki hala acaba o zamanki zamanın Müslümanlığı mı yaşıyor? O zaman ne kadar fazla Müslüman yoktu ki. Evet. Şimdi var. 2 milyarın üstünde Müslüman var. Evet. Acaba o dönemi hala Abi aklına o tutuyor. dönemde bunun illaki bilgisi vardır ya. Son peygamber geldi, Ya din geldi, olmaz dinler mı? değişti. Olmaz mı? Önce Hristiyanlık geldi, sonra İslam geldi, Ama Ömer 3500 Müslümanlık önce geldi. oraya hapsedilse de hangi birini görebildi? Göremedi ki. Yaşamadı Olabilir, ki. olabilir. O hapsedildiği yerde şu an görülüyor. Bu sırada da aklıma ne geldi? Fanusun içindeyim deyince. Şimdi hocanın bir tanesi 45 gün uğraşıyor. 45 gün uğraşıyor. Bir tane cini şişenin içine koyacak. Her gün okuyor, her gün o 45 gün boyunca gece gündüz okuyor ve cini şişenin içine koyuyor. Şişenin içine koyuyor, şişenin içinde cin var. Sabah işte işe gidecek, bir yere gidecek. Hanımına diyor, hanım diyor. Bu şişeyi sakın açma ha diyor bak. Eğer açarsan bunun içinde cin var diyor. Çıkar diyor. Bak ben çok uğraştım bunun içine koymak için. Sakın bu şişeyi elleme. Hanım diyor tamam. Hoca gidiyor. Kadının kafasına girdi artık. Açmayayım mı? Bu keşke söylemeseydi hoca bana. Neyse gidiyor şişenin kapağını bir açıyor. Jop diye bir cin çıkıyor. Böyle bakıyor. Kadın korkuyor önce. Sonra diyor ki sen diyor ne kadar büyüksün ya böyle diyor. Sen diyor nasıl sığdın o şişenin içine? Diyor Sarım ki sen nasıl sığıyorsun onun içine? Ben inanmam diyor. Senin o şişeden çıktığına inanmıyorum diyor. O da diyor ki inan ya diyor nasıl inanmıyorsun diyor. İnanmıyorum diyor. Diyor nasıl giriyorsun o zaman dur diyor göstereyim diyor. Vücut şişenin içine giriyor kadın hemen kapağını kapatıyor. Helal olsun bak akıllı adammış. Hoca geliyor. Hoca diyor ki şişeye dokunmadın değil mi? Diyor dokundum diyor. Ne kaçırdın mı yoksa diyor. Yok diyor kaçırmadım. Diyor şişenin kapağını açtım çıktı diyor. Dedim ki sen onun içine nasıl giriyorsun diyor. O dedi ki işte böyle giriyorum. Girdi kapağını kapattım diyor. Helal olsun. Ben diyor 45 gün uğraşıyorum. Sen diyor bir saniyede koydun ha diyor. Kadınlardan korkulur. Abi bak ben ne diyorum? Asla. Ben diyorum evli barklı bir insanım. Ha. Ben de bir sefer Ha. yengenin olsun, kadın ırkının olsun hiçbir zaman haksız olduğunu görmedim. Hep haklılar. Ama helal olsun. Her zaman haklılar ve Ama bir şekilde helal- haklı oluyorlar değil Ama mi? dedikleri de hep doğru. Evet. Vallahi doğru. Doğru söylüyorsun. İşte. Dayımın karısı da öyle. Yengem. Hep haklıdır. Hep haklı. Ama ne diyor söyledin bana? Haklısın diyor. İşte bak Dayım haksız diyor. Ama Helal olsun. bir şekilde haklı oluyor. Dayım anlattığı zaman dayım haklı. Allah başımızdan eksik etmesin Ömer'im. Amin. Onlar olmasa biz affedersin yani biz bitiyiz ya. Vallahi bitiyiz. Abi işte. Her şey onların elinde. Ya şu devirde var ya sana yemin ediyorum var ya, en güzel hesabı kitabı yapan onlar. Vallahi onlar. Evet abi. Bak yanlış anlama. Kimse kardeşim yanlış anlamasın. 15 bin lira parayla ben bir aylık 15 bin lira para aldım. Diyeceksin ki abi ne olur 15 bin lirayla.
Evde 15 bin lira parayı bir ay gül gibi geçindirdi. Ben 15 bin lira para 9 günde bitti. Bitti. Vallahi bitti ya. Ya bunu nasıl yapıyorsun? Abi yetenek işte. Yetenek. Helal Yetenek. olsun. Allah razı olsun. Helal olsun. Abi gelmedi bu. Geldiği zaman bir konuşalım bakalım da merak ediyorum ya. Bak şöyle Poyraz ışık mışık meselesi var ya hani ışığı çok tutuyor az tutuyor. Ne Geldiği alakası zaman var? ben de hissediyorum. Ben hissediyorum. O yüzden Poyraz'dan alıyorum kamerayı. Hani Poyraz ışığı tutuyor. Acaba geldi de görmüyor diye düşünürseniz yani o şekilde düşünmeyin. Hayır Çünkü canım, Poyraz'ın kamerası ben zaten- hissediyorum geldiğini zaten o yüzden alıyorum. Şu an yok. Enerji de olmuyor çünkü. Enerji olduğu zaman anlıyorum onu. Çünkü davet eden kişi anlar şey yapar yani. Bak tekrar söylüyorum Ömer'im. Hı. Tek kelimesi vicdanım sızlattı. Ne? Umut ettim dedi. Evet. O yüzden bunun üstüne bir gidelim abi. Aynen abi. Bak şu an mesela ağırlık geldi ama kısalım bakalım oradan mı görülecek? Bakalım. Sen bizden önce hissediyorsun abi. Vallahi görülecekse zaten Öyle değil görülecek. Poyraz'ım. Abi o tarafa geçelim ağırlığı var burada çıkacak. Poyraz gel. Gel abi sen de. Ama biraz geride durun ama. Az geride dur. Oraya bas. Tamam. Şimdi ben tebliğ edeceğim o yüzden Ne tepki- belki saldırır maldırır abi. Geldi mi? Ha. Konuştuklarınızın hepsini duydum. Neden bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz? Bana söyleyin. Senin duyduğunu biliyoruz da o yüzden rahat konuşuyoruz. Yani biz konuştuğumuz zaman senin de duymanı istediğimiz için o şekilde konuşuyoruz. Bunu anladın değil mi? Şimdi anladım. Peki sana şunu söyleyeceğim. Herhangi bir dine mensup musun? Güneşin oğlundan bahsettim sana. Güneşin oğlu kim? Bize Güneşin oğlunu söyle, ben sana Güneşin oğlunun ne olduğunu sana anlatayım. Güneşin oğlu emir verilen bir ruhtur. Bu ruh, tapınak kainlerinin hazırlamış olduğu bir taşın içindedir. Ve bu taş en büyük puttur. Sen kendin put diyorsun. Tamam ruh diyorsun da bu ruhu sen görüyor musun? Çok yaklaş. Evet bu ruhu görüyorum. O bir şeytan. Senin ona tapman sence mantıklı mı? Abi. Mantıklı mı deyince gözlerini gördün değil mi? Görüyor. İslam dini geldi, haberin var mı? Tabii önce Hristiyanlık dini geldi. Hazreti İsa geldi. İncil kitabıyla. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah geldi. Kur'an-ı Kerim'le. Şu an İslam dini. En son din. Bundan haberim var. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Peki, İslam dinine geçmeyi ister misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aynen bu şekilde tekrar edeceksin. Eğer tekrar edersen Müslüman olursun. Eğer tekrar etmezsen Müslüman olmazsın. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar değil. Müslüman olduktan sonra seni Müslüman bir yere göndereceğim. O gittiğin yerde sana her şeyi gösterecek, öğretecekler. Eğer tabi olursan kazanırsın. Tabi olmazsan ise kaybedersin.
Benim bunu düşünmem lazım. Sen bunu düşüneceksin de bak kaç bin yıldır şişenin içindesin. Düşünmeye zaman kalmamış olabilir. Belki yarın öleceksin. Nereden biliyorsun? Belki daha uzun yaşayacaksın ama bu şekilde de olmaz yani. Enerjisi etkiliyor ya. Bayağı etkiliyor da. Evet. Abi baksana ya. Haberi varmış. Musa peygamberi gördüğüne göre. İslam'dan haberi varmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin haberi var mıymış? Dedim ya Kur'an-ı Kerim geldi, İslam geldi haberim var diye. Orayı ben duymadım. Ona kim söyledi acaba? Kim söyledi? Haberi kim götürdü? Muhakkak onu, Kafamı tam karıştırdı bak. onu orada doyuranlar söylemiş. Onu doyuranlar söylemiştir. Başka kim söyleyecek? Benim buna ne diyor? Düşünmem lazım. 3500 sene düşünmüşsün. Boş boş hiçbir şey. Bak güneşin nuru neymiş? Bir putmuş. Putun içindeki ruhmuş. Bu ruhu da görüyormuş, şeytanmış. Şeytan insanları şaşırtmasın abi. Amin, amin. Allah'ın laneti şeytanın üzerine olsun. Celle Celaluhu. Bakar mısın ya ne kadar tuhaf. Bugün var ya acayip oldum ha. Çok tuhaf abi ya. Hayır 3500 yıl. Bak bu nasıl bir şey? 3500 yıl diyor. Hadi 3000 olsun. O zaman demek ki Ömer bunların zamanı bizim zamanımız aynı. O tapınak. Söylediğine göre öyle oluyor. Evet öyle oluyor. Öyle oluyor. Konuşmasına göre öyle. Doğru. Hep öyle. Allah Allah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi diyecekler, bazı kişiler söylüyor. Çıktığı zaman illa Müslüman olmasına gerek yok. Yok işte onu çözebilirsin. Ben Müslümansam çözmem için sen de Müslüman olacaksın ki seni çözeceğim. Sen çünkü şöyle şerli yaratıklar kafirse eğer dinsizse Allah'tan korkuları yoktur. Ne yapacakları da belli olmaz. Eğer İslam'a geçerse o zaman dersin ki tamam bu Müslüman oldu. Bunu çözebilirsin. Ben kendi şahsi fikrim bu. Eğer hani illa Müslüman mı olması gerekiyor? İlla Müslüman mı olması gerekiyor? Niye böyle davranıyorsunuz diyenlere şunu söyleyeyim. Ben Müslümansam o da olacak. Eğer ki kafirse zaten kalsın orada, beni de ilgilendirmez. Kendi de duysun. Çünkü haksız yere zarar gören birini ben Müslüman olsun olmasın bunu ben de kabul etmem. Zarar görmesini de istemem. Kimse kabul ama o fanusun içinde gizli kalıyormuş ama Müslümanlık da istemiyormuş. O zaman fanusun içinde kalmaya devam et. Ama şunu bilsem ki fanusun içinde onu öldürecekler. Belki müdahale ederim. İşte. Benim düşüncem bu yani. Ama bilmem. Gene diyorum. Fikrim bu. Umut. Bak gene söylüyorum. Umudu varsa umudun da İslam'dan Kurtulur. geldiğini bilsin. O yüzden diyorum. Var. Ya bunda bir şey var. Umut bunda. her zaman için Yaradan'dan beklenir. Bu da belki de öyle bir içinde bir hissiyat girdi. Çünkü Allah Zülcelal'ın varlığını bilmek zaten bir umuttur. En kötü bir duruma düşsen bile, en sıkıntılı anda bile bir umudun olması lazım. Çünkü Allah seni görüyor. Allah Zülcelal seni görüyor, seni bir şekilde o sıkıntıdan kurtaracak. Umudun yoksa zaten kendini öldürürsün. Bittin Yaşayamazsın zaten. yani. Bittin zaten. Umut demek Rabbimizin varlığı demek. Bunu gelen yaratık da duysun diye bilhassa söylüyorum yani. Çünkü bunlar kolay kolay umut kelimesini kullanmazlar. Evet. O yüzden. İki cihan serveri ya Resulallah. Sağ olun. Herkese ışık oldu. Olmaya da devam ediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Konuşmalar geçtikten sonra hiç saldırmadı. Ömer ilk saldırması normaldi abi. Evet. Bu O normaldi. bakalım bugün bizi sevindirecek mi onu bilmiyorum. Şöyle bu araları kessem eğer video kısalacak ve çok anlamsız olacak. Bunu şeyde anladık. Bizim o videoların birleşimleri var ya salı günü gelen. Böyle kısa davetler yapıldı ve davetlerin içeriği, konusu, ondan sonra yaşananların hiçbiri gösterilmedi.
Tabii o da Kısa var. kısa konuşmalarımız çekildi. Şimdi anlamını yitirmesin diye video bu şekilde uzuyor. Bu şekilde oluyor yani. Biraz. Senin düşüncen ne Poyraz? Ömer abi inşallah Müslüman olur. Ben onu diyorum. Müslüman olabilir mi sence? Fikrin, Bilmiyorum. konuşmaları çünkü duyuyorsun. Ama bence olabilir Ömer abi. Yani ılımlı aslında abi %50 şeyimiz var değil mi? Abim bak benim içime doğuyor. Hı. Da kabulüz. Sıkıntı yok. Ama son dinin, son kitabın İslam ve Kur'an-ı Kerim'in olduğunu bilsin. Müslümanlığın olduğunu bilsin. O onu biliyor Ömer biliyor. Şimdi son duraktan önceki duraktan inilmesi gibi bir şey. Gidilecek Aynen öyle. olan, Aynen öyle. gidilecek olan durakta inmeyip de bir öncekinden inip yürümeye benzer. Diğer durağa yürümeye benzer. Geçelim abi. Ya, Tabii o diğer durağa yürürken de işin ucunda ölüm de olabilir. Yolda da ölebilir yani. yani diğer durağa giderken minibüsün tekeri patlıyor. Tabii. Evet gelmiş abi. Abi. Sanki var ya yanık gibi bir koku var geldiği zaman ya. Sen de alıyor musun o kokuyu abi? Yanık kokusu gibi bir koku var. Yok abi. Pek almıyor. Ben öyle bir koku Bize almıyorum. ismini söyler misin? Senin ismini çok merak ettik. Benim ismim Paspuris. Paspuris. Güzel bir ismin varmış. Şimdi konuştuklarımız kafana yatıyor mu yatmıyor mu? Çünkü sen de sonuçta yaşın büyük, bilgili birisin. Ve bilgin de oldukça çok. Mantıklı gelmiyor mu söylediklerim? Ben eğer ki özgür kalırsam bu söylediklerini araştıracağım. Araştırdıktan sonra kendim doğru yolu zaten bulurum. Bu daha mantıklı değil mi? Tamam bu daha mantıklı ama ben seni tanımıyorum ki. Senin zincirini açayım seni göndereyim. Nasıl olacak bu? Seni fanustan çıkarmak lazım değil mi? Evet beni fanustan çıkarmak lazım. Çıkarmadan öğrenemiyor musun? Yanına gelip giden olmuyor mu? Yanıma gelip giden çok oldu. Ama ben hiçbir zaman sormadım. Dinle hiçbir şekilde bilgim olmadı. Dinler arası bilgiler zaten kahinlerin dilinde dolanıyordu. Bana zaman verin. Sana zaman verelim de nasıl bir zaman verelim? Belki sen bizi bir daha görmeyeceksin. Belki senin davetini yapmayacağız. Olamaz mı? Belki seni bir daha çağırmayacağız. Bak 3000-3500 yıl olmuş diyorsun. Bu kadar bekledikten sonra bir ışık gördün. Bir kapı açıldı. Hiç demedin mi bu kapıyı acaba kim açtı? Bu kapıya kim sebep oldu? Belki Allah Zülcelal yaradan, herkesi yaratan, her şeyi yaratan. Belki bu fırsatı sana verdi. Bir şey söylemeyecek misin? Konuşmayacak mısın? Dediğim gibi benim bunu araştırmam lazım. Ya sen o fanusun içinde neyi araştıracaksın? Söylesene ya. Gelmişsin bir kere bak. Biz burada seni çağırmışız. Eşref abi. Ömer, Ne düşünüyorsun abi? abicim bir taraftan da haklı. Haklı değil mi? Haklı abi. Bırak. O zaman Düşünsün. sana biraz zaman verelim. Bana zaman verirseniz çok iyi olur. Sana biraz zaman verelim. Seni hiç zorlamayacağım. Çünkü her an bir şansın var. Her an Müslümanlığa da geçebilirsin. Abi dediğin gibi haklı ya. Abi haklı. Niye? Çünkü o zamanlar Hristiyanlık yoktu. Müslümanlık desen ne kadar vardı, ne biliyordu. Buna kimse bak bir şey demedi. Abi 3500 sene düşünsene. Bir fanusun içindesin. Ama Bir odadasın. Seni bir çıkardılar ne olur?
Apalaklaşırsın. Evet. Eshab-ı Kehf. 7 uyudular. 300 yıl yaşadı ya. Uyudular. Bir çıktılar. Komple büyük şey Dakyanus'un imparatorluğu yok olmuş. Yerle bir olmuş. Buyur işte. Bu da şimdi bu ondan da beter olacak. 3500 yıl sonra ilk defa geliyor. Tabii yanlış anlaşılmasın. Eshab-ı Kehf'i bununla kıyaslamadım. Ha. Hayır, Yani yedi uyudular. haşa. O misal. He. O misal. Yani onlar bile uyandıkları zaman, çünkü bu bir uyanış gibi oldu. Ve de bu 3500 yıl diyor Ömer. Dile kolay. Evet. 3500 yıl orada kalmış, hiç davet de etmemişler. Bak işte ilk defa bak biz ettik. Bir düşünsün bakalım hele. Bakalım şu an. Düşünmesi doğal bir şey. Evet. Haklı. Evet. Haklı ve yerinde bir şey aslında. Hristiyanlık yoktu ki onun zamanında. Yoktu. Milatlı oldu. Yoktu. Musa peygamber Hristiyanlık ne? 2025 yıl önce. He. Hristiyanlık yani. Onun zamanında Musa peygamber döneminde Allah-u Teala işte İslamlık vardı. İslam vardı ama Ne kadar vardı? Kimse yoktu ki. abi Çok kimse azdı. inanmıyordu. Artı Firavun vardı. Firavun gibi Tabii zalim ki. biri vardı. Kimisi korkudan, kimisi de gerçekten tapıyordu. Ya çok acayip bir şey ya. Çok geçmişten geldiği için şu an yüklemeleri yok. Bilmiyor. Tamam, özgür bıraksam araştırırım diyor. Ben sana nasıl özgür bırakayım söyle. Ya bir daha davetini yaparız. Şu an belki çıkarsa şey yapar, konuşur. Ömer, bu kadar kısa zamanda kararı nasıl verecek? Karar bilmiyorum. vermez de son şeyleri de yapalım da iğneli. Yani son yüklemeyi de yapalım. Çünkü şöyle böyle sohbetlere neden gidilir biliyor musunuz? Hani cemaate insan neden gider? Cemaatte dediğim öyle boş cemaat değil. Sohbet olacak cemaatler. Mesela ben cemaatten uzak kalırsam yavaş yavaş çoğu şeyleri terk ederim. Ayağın kayar. Ha, ayak kayıyor yani. Şöyle sürüden ayrılanı kurt kapıyor ya, aynı onun gibi. Cemaate gittiğin zaman şarj oluyorsun. Ölümü hatırlıyorsun, cennet cehennemi hatırlıyorsun. Ondan sonra iyilikleri, güzellikleri, alimlerin sohbetlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerini, yanlışları, doğruları. Bu sohbetler her gün oluyor. Yani imkanınız varsa eğer sohbetlere katılmak güzel bir şey. Bu sohbet şöyle de olur. 3-5 kişilik de olur. Aile içinde mesela olur. Kendi mahalle içinde olur. Yani illaki cemaatlere katılmak lazım. Eğer ki katılmazsan, uzak durursan birçok şeyden soyutlanırsın. Ya Ömer, atıyorum katılamadın, gidemedim. Televizyonda sohbetler var. Dini öyle, sohbetler. Açarsın, onu dinlersin. Sanki hani onlarla beraber insan bak. Eğer ki televizyondaki sohbete bile, güzel Evet. sohbetlere Evet. dalınca sanki kendini orada hissediyormuş Abi gibi oluyor. öyle. Cuma günü mesela vaaz verilirken biraz erken gidiyorsun. Yarım saat erken. Hocanın verdiği vaaz bile sana bir şeyler katıyor. Yani Katmaz mı? hani şöyle dini şeyler anlattığı zaman öyle. Bir hoca siyasete girdi mi nefret ediyorum orada. Ondan kaç. Ya konuşuyor, boş boş konuşan çok var. Bakın bunu size Ondan söyleyeyim. kaç. Çok boş konuşan ama çok güzel sohbet eden hocalarımız var. Allah hepsinden razı olsun gerçekten. Amin. Dayım bana der her zaman. İşte yanıma gel de birbirimizi şarj edelim. Ben dayımla gittiğim zaman çok beraber muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bana diyor ki sen aynı diyor 90 yaşındaki adam gibi sohbet ediyorsun. Geldiğin zaman diyor ben şarj oluyorum diyor. Diyorum dayı senin konuşman da beni şarj ediyor. Şarj dediğim şu. Hani imanın daha kabarıyor. Mesela namaz kılacaksan biraz gevşeksen o gevşeklik gidiyor üstünden. Feyzin kuvvetleniyor. Mesela vir çekeceksin işte bir tesbihat çekeceksin. Bunlar mesela üstüne biraz ağır geliyorsa o sohbetten sonra inan ki tüy gibi geliyor. Çok hafif. Kuş gibi oluyorsun. Aynen öyle abi. O yüzden herkes birbirini şarj etsin. Bu illa dini sohbet de değil. Güzellik sohbetleri var. Mesela adama geldim buraya Eşref abiye işte 20 tane güzel laf söylesem, güzel şeylerden bahsetsem ne olur? Kuş gibi olur. Tabii ki ya. Bu böyle bir şey yani. Ya hayat zaten hoşluk üzerine kurulma, güzellik üzerine kurulma. Değil mi? Aynen öyle abi. Bir suya ne kadar kötü söz söylersen o su kararır. Bir suya da ne kadar güzel söz söylersen o su kristalleşir. Yani suyun genetiğinde de var. Ya Japonya'da bir bilim adamı 2 tane televizyonlara çıktı değil mi? Birine Çıktı. hep kötü şeyler Hep kötü söyleniyor. şey söyledi. Ötekine güzel şey söylüyor. Aha, 2 gün mü, 2,5 gün sonra o çiçek kötü söz söyledi. bak. Abi bütün hastalıklar da ondan ya. Sinir, stres, kötü söz, Tabii kötü canım. laflardan. Herkes o yüzden hasta oluyor ya. Şimdi sıkıntı insanı hasta eder. Kötü sözler insanı hasta eder. Duymamak istediğin şeyleri sana söylerler. İçine atarsın hasta olursun. Yani güzel şeyler her zaman insan her zaman pozitif olacak abi.
Ya işte Pozitif. bu devirde pozitif olmak biraz, Biraz zor zor. ama işte Biraz zor da. uğraşacaksın. Allah'ı düşüneceksin. Allah Bak var şimdi bana. bugün neydi senin moralin? Biraz düşüktü. Ne yaptık? Gittik ormana. Hava aldık, düzeldik, Oo, koştuk, yorulduk, ne oldu? terledik. Zımba gibi olduk. Evet. Abi o soğukta var ya dolandık, ben ateş gibi oldum. Bir de beni düşünmüşsün. Oraya Ben tırman. sabaha kadar dolaşıyordum işte. Ya Şimdi hak verdin mi bana? Bana Ben- kızıyordun. Niye öyle yapıyorsun? tahmin ediyordum ama. Tahmin ediyordum. Şimdi ne yapalım? Kar yağdığı zaman sabaha kadar dolaşacağız. Evet. İnşallah. Şu an karın yağmasını bekliyoruz. Eğer kar yağarsa Zevkli oluyor. aynen abi. Perde açılmış mı? Abi bunun çıkacağı yok sanki. Yok Ömer'im yok. Belki de Bayağı çok şöyle oldu, abi çok enerjisi de oldu. bitiyor ya. Çok oldu. Enerjisi de bitiyor o yüzden Gerçi olabilir. bunun ne kadar enerjisi var ki? 3500 yıldan beri Bilmiyorum. hareket Olabilir, etmemiş, doğru bir şey yapmamış. Ne var ki? Biz o zaman eğer buralardaysan sana bir şans vermek için zaman tanıyalım sana. Seni sıkıştırmayalım. Tekrar bize çağır davet. Seni tekrardan çağıracağız buraya. Eğer o zaman fikrini değiştirirsen sana yardımcı olacağım. Ve de Ömer o olduğu yerde de çok güzel bir şekilde bunu düşünecek. Düşünecek, evet düşünecek. Düşün ve yanına gelenlere sor. Ve de güneşin oğlu seni kurtarmadı. Güneşin oğlu şu an Güneşin oğlunun yeri zaten cehennem. Bunu bil. Hayır inanıyoruz yani. Ya güneşin oğlu diye bir şey yok. Kurtarsa o kurtar. Güneş Allah Zülcelal'in yarattığı bir şey. Hani bir güneş sistem yani ısı veriyor bize. İnsanoğlu için, hayat için. Güzel bir şey. Güneşin oğlu olmaz yani bunu düşünmek Doğru. şirk zaten. Güneşi yaratan Allah. Güneş doğurur mu? Güneş bildiğin dönüyor. Ateş, laf. Öyle bir şey yok. Öyle bir ruh da yok. Senin taptığın, inandığın 3500 yıldan beri seni hapsetmiş. Ama bizi yaradan Allahu Teala'mızın izniyle biz seni oradan kurtaracağız. Evet. Bunu iyi düşün. Tabii bunu Allah Zülcelal izin verir. İnşallah. Onun izniyle kurtulacaksın. Abi o zaman davetini kapatalım. Gerçi Kendi düşünsün. genelde yukarı bakarak konuştuk. Kendi düşünsün abi. Sağda solda nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz işte. Arkadaşlar videomuzu tekrardan yapacağız. Bu daveti bir daha yapacağım. Bu daveti bir daha yapacağım. Eğer düşünmüşse ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Kötü Evet. veya iyi bilmiyor. Şimdi daveti kapatacağım. Videomuzu da bitireceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı geceler kardeşlerim. Hadi Ömer çıkalım.